Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah gönlümüzden geçen bütün hayırlı murada hepimizin nail eylesin. Bugün işin detayını bilmeden, işin mahiyetini, hürriyetini, içeriğini bilmeden, işin içinde kendimizi bulduğumuzda ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, bunu konuşmak istiyorum. Filanca kişi gelinini, filanca kişi damadını, filanca kişi kayınvalidesini, filanca kişi kayınpederini şikayet ediyor. Ya da komşusunu bir başka komşusuna şikayet ediyor. Biz de çok seviyoruz, çok inanıyoruz, çok güveniyoruz diye bize kim bunu söylüyorsa dediğine %100 inanıyoruz. Peki bu doğru mu? Ne kadar doğru? Ne kadarı doğru? Biz hiçbir şeyin tam anlamıyla içeriğini bilemeyiz. İnsanın iç dünyası vardır, gizli dünyası. Kendi iç dünyasında merhaleleri vardır. Yakın, uzak hayalleri, planları vardır. Planlarının önündeki engel olarak gördüğü kişi bazen kardeşi olsa dahi bunu yok saymayı kendine mubah sayan, evlat katlinden bugün kardeş kardeşe miras kavgasına, belki de katil vakalarına dönecek olayları maalesef görüyoruz. İçinde yaşadığımız toplumda bunlarla karşılaşıyoruz, zaman zaman biz de kendimiz içinde buluyoruz. Öyle dedi, böyle dedi, öyleymiş, böyleymiş. Çok güvendiğimiz bir insan hakkında böyle olumsuz bir şey duyduğumuzda yıkılıyoruz tabii ki. Duymak istemiyoruz çünkü. Ancak ne olursa olsun her zaman her iki tarafı da dinleme nezaketini göstermeliyiz. Her iki taraftan da dinleyerek, eğer iki tarafı da seviyorsak hakem olmalıyız. Burada bu yanlış olmuş ama maksadı aşan bir konuşma olmuş belli. Siz buna kadar düşecek bir insan değilsiniz. Siz kıymetli bir insansınız. Makamınızı, mevkinizi bilirsiniz diyerek karşıdaki insanı tatlı bir şekilde, belki o mecliste değil, sonraki mecliste uyarmak gereğinde hisseder insan kendini. Bu hatanın içine biz de düşebiliriz. Başkalarının düştüğünü seyredebiliriz de. Önemli olan bu vakadan tertemiz çıkabilmek ya da dersimizi alarak çıkıp bu hatayı bir daha yapmamak. Kıymetli dostlar, ben yapmam, ben etmem demeyin. Ben yapmam, ben etmem dediğiniz her şeyin içine siz de bir gün mutlaka düşersiniz. İnşallah böylesi durumlarla karşılaşmayız diyerek kimseyi yermeden, kimseyi üzmeden, kimseyi aşağılamadan olayları tahlil etme ve olaydan ders çıkarıp kimseyi aşağılamadan iç dünyamızda cebimize koyup yolumuza devam edersek belki bu imtihanda karşı karşıya gelmeyiz. Ama yadırgar, ben olsaydım şöyle yapardım, bu ne hadsizlik gibi ifadeler kullanarak karşı tarafı itham eden, hakaretamiz sözler sarf eden cümleleri siz kuran olursanız vallahi yaşamadan bu dünyadan gitmezsiniz. Bunu içinde yaşadığımız süre içerisinde yaşadığımız bazı olaylardan kaynaklı sizinle paylaşıyorum. Olmaz demeyin. Olmaz da olur. Olan da olur, olacak olan da olur. İmtihanları insan kendi kendine üzerine çeker. Kendi kendine üzerine çekmemek için gerekenler neyse onları yapmaya çalışacağız. Bu dünyada hakir gördüğümüz kişileri durumuna düşmeden bu dünyadan gitmeyiz. Başkalarını eleştirmek çok kolaydır. Ama kendimizi eleştirmek çok zordur. Başkalarını eleştirirken kendimizde bu meziyetler fevkalade en üst seviyede olsa dahi karşıdaki insanı eleştirmeye hakkımız yoktur. Bilgili olabilirsiniz. Bilgisi az olan insanı aşağıda görüp onu hakaret ediyorsanız asıl cahilin kendiniz olduğunun farkında bile olmayabilirsiniz. Cehalet
bilmediğini yapamayandır. Ama bunun karşısında bilgelik, bilen bilmeyen, yanlış yapan herkesin insan olduğunu bilip, hata yapabileceğini bilip, affedebilme mekanizmasını, yani sistemini çalıştırabilendir. Bilgi insan böyle yapar. Kusura bakmaz, kusura kalmaz. Kim yapıyor bunu? Çok az insan yapabiliyor. Allah'ın kendisine sabır lütfettiği kimseler, bir de lütuf paye verdiği kimseler. Böyle olursak ancak madde ve mana aleminde yükselişe geçeriz. Bazı izleyicilerimiz şöyle diyor, bazen dost meclislerinde karşılaşıyoruz. Hocam güzel konuşmaktan başlıyorsunuz ama bizim çalışanlarımız çocuklarımıza başka ifadelerle konuşuyorlar. Onları kim düzeltecek? Nasıl düzelteceğiz? Her ifadenin başka güzelliği vardır. Yerel lisanların başka güzelliği vardır. Nasıl İngiltere'nin güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı değiştiğini ve farklı aksanlarda konuşulduğunu görüyorsak, kendi ülkemizde de doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde her bir noktasında başka bir güzellik hakimdir. Aslında bütün bu dilsel lehçeler bize başka bir zenginlik katar. Ara sıra espri konusudur. Mesela bizim Karadeniz'in ifade şekli herkesi güldürür. Bazen Doğu Anadolu bölgesindeki yerel ifade şekilleri bizi güldürür, sevindirir, mutlu eder. Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun karşısında, hemen bu tarafında, güneyde, hatta Ege bölgesinde de çok hoş konuşmalar vardır, yerel konuşmalar. Ve biz bu ifadenin zenginliğinden mutluluk duyarız. Kıymetli dostlar, biz yermekten bahsederken bu konuya niye geçtik? Konuşmalarla ilgili de hafif böyle espri yapılırken bazen alay konusu olabiliyor. Alay edecek bir şey yok. Ama orada bir espri varsa, bir fıkra varsa, bir güzellik varsa, o zenginliği de yerel ağızla anlatmak gerekiyorsa, oradaki kıssadan hisseyi, fıkradan alınacak dersi almak güzel bir şey. O dersi almak için yerel ağızda konuşuluyorsa onu en güzel şekilde aktarmak da güzeldir. Aziz dostlar, olayları lütfen tek yönlü tahlil etmiyoruz. Eğer size bir fasık bir haber getirdiği an onu hemen araştırmaya tabi tutun diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman edenler. Çünkü en tusibu kavmen bi cehaletin, bundan dolayı, bir kavmin bilgisizliğinden dolayı size bir isabet, bir bela, musibet gelebilir diyor. Fetusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sonra da bu bilgisizlikten dolayı, yaptığınızdan dolayı pişman olabilirsiniz diyor. Pişman olursunuz diyor Kur'an. Biz de pişman olmamak için gelen haberin hemen karşısına böyle böyle bir şeyler duyduk, doğru mu? Yani filanca kişi filanca yerde bize böyle böyle dedi diye ismen değil de, hani düşmanlığı, kavgayı artıracak, yangına körükle gidecek ifadeler değil de daha böyle temkinli, daha böyle teenniyle, sabırla, doğru ifadelerle, ortalığı velveleye vermeden konuşmak. Seviyor bazı arkadaşlar dedikodu yapmayı, boyutlu, boyutsuz konuşmayı ve bu dedikodu hastalığını normal görüyor. Halbuki çok büyük fitneye, fesada, kavgaya, ayrılıklara neden oluyor. Bunları görmüyorlar bile. Ne yapalım diyor, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Ama Allah Teala bize gizlemeyi, açıkları kapatmayı, dertleri örtmeyi emrediyor. Biz ne yapıyoruz? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Sana mı verdi Allah Teala FBI, MIT görevini? CIA görevini sana mı verdi? Yani sen soruşturma uzmanı, raporlama uzmanı mısın? Polislik yapmak istiyorsan git polislik yap. Polis bile edebiyle, dikkatiyle, güzellikleriyle, incelikleriyle yazar, not alır. Orada bir estetik var, orada bir nezaket, usul, devlet adabı var. Sende paldır, küldür, edepli, edepsiz, ne yaptığını bilmeden aileleri karıştıracak, toplulukları karıştıracak, milleti karıştıracak hareketler yapıyorsun. Oldu mu? Olmadı, olmaz da.
Kıymetli dostlar, bir kişi hakkında, bir topluluk hakkında, bir meclis hakkında olumsuz bir şey duyuyorsanız lütfen acele etmeyin. Karşı taraftan da bir şeyler dinleyip ondan sonra kararınızı verin. Görüşün, görüşmeyin. Ama bir kişinin kıskançlığı dolayısıyla ağzından çıkan sözler sizin o kişilerle olan dostluğunuzu yok etmez. Mezarlıklar nice vazgeçilmezlerle doludur der eskiler. Hiç kimse mükemmel, muhteşem değildir. İnsanız, hata yapabiliriz. Ama izzetine, şerefine, haysiyetine önem veren insanları incitmek insanın hayatını mahvedebilir. Bu hususta kendimi ve sizleri, hepimizi uyarmak istedim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.